İyi akşamlar kıymetli dostlar. Umarım iyisinizdir. Güzel bir gün geçirmişsinizdir. Bugün gene karşınızdayım. Çok uzun bir yayın olmayacak. Belirli başlı haberler var. Transfer haberleri var. Galatasaray'da, Fenerbahçe'de. Onları değerlendireceğim. Bir de Galatasaray'ın bugünün en önemli haberi bana kalırsa Galatasaray'ın sır gibi sakladığı transfer. Hiç vakit kaybetmeden geçelim. Bugünün başlıklarına bakalım neler var. Arda'nın yeni forma numarası. Arda Güler'le giriş yapacağız. Fenerbahçe'de Maxime Bertu gelişmesi Fenerbahçelileri özellikle yakından ilgilendiriyor. Barış'a teklif yağıyor. Barış Alper Yılmaz. İşte Galatasaray'ın sır gibi sakladığı transferi. Galatasaray'ın transferini anlatacağım ve Beşiktaş dosyayı kapattı. Bir sonraki haberde Beşiktaş'la ilgili olacak. Evet, bugünün haberlerine hiç vakit kaybetmeden geçiyoruz Arda Güler'e. Biliyorsunuz ki Toni Kroos yani bana kalırsa sürpriz bir şekilde futbol hayatını bitirdi. Henüz daha bence gençti, yolu vardı. Ronaldo'ları, Messi'leri görünce zaten yani henüz genç olduğunu düşünüyorum ben. Toni Kroos oynadı. Ya Almanya milli takımının ilk 11'inde oynuyor yani. Banko oynuyor, Real Madrid'de oynuyor. Bir anda da bıraktı futbolu. Tabii Kroos gidince forma dengeleri de değişti. Bütün takımın forma dengeleri değişti Kroos'la beraber. Gelecek sezon Arda Güler'le ilgilenen çok sayıda, onu anlatayım. Dünkü yayında anlatmıştım, Milan'ın bir teklifi var diye. Milan bu teklif biliyorsunuz ki reddedildi. Milan'da işler karıştı. Onlarla ilgili bugün de birçok haber vardı. İşte Milan'ın yeniden teklif yapacağı, İbrahimovic'in biliyorsunuz ki bir olay çıkardığı, bir kavga çıkardığı durumlar söz konusu. Ama ben yani artık o işin tamamen kapandığını düşündüğüm için de bugünkü yayınımda ben o Milan transferinin 3. Milan transferi denemesine yer vermedim. Yani asparagas haber de olabilir artık, yani bir kulüp yani satmıyorsa satmıyor arkadaş, yani 3 kere de denenmez ki. Neyse, geçen sezonun başına Real Madrid transfer olan Arda Güler 2023-24 sezonunda 24 numaralı formayı giyiyordu. Toni Kroos'un futbola veda etmesinin ardından Alman yıldız 8 numarası Federico Valverde'ye verildi. Yani Kroos'un forması Valverde'ye verildi. Şimdi burada şöyle bir şey var. Arda Güler'le ilgili biliyorsunuz ki hep sağ açıkta oynuyordu Arda Güler Real Madrid'de ve onunla ilgili bir pozisyon, bir mevki değişikliğinin söz konusu olacağını söylemiştim. Toni Kroos'un gitmesiyle beraber de bu mevki değişiminin daha hızlı bir şekilde orta sahaya, yani asıl amaçlanan, yani Arda Güler ilk Real Madrid'e geldiği günden beri asıl amaçlanan noktaya, ofansif merkez orta saha noktasına geleceğini söylemiştim ama daha önce bir haber çıkmıştı, hatırlıyor musunuz? Yaklaşık 2 ay oluyor gerçi o haberde. Henüz ligler bitmemişti. İşte Kroos'tan boşalan yere Real Madrid'de Arda Güler değil de Valverde'nin dolduracağı yönündeydi. O habere aslında biraz da böyle tepkiyle yaklaşmıştık ama Kroos'un forma numarasının Valverde'ye verilmesi de böyle bir şüpheleri kafaya sokmadı değil yani. Herhalde Valverde daha sık forma giyecek Arda Güler'e göre. Çünkü onunla ilgili de özel çalışmalar falan yapılıyor. Defensa Central'da çıkıyor. Defensa Central'dan ben size çok fazla haber aktarıyorum Arda Güler'le ilgili ama o yayın organı sadece Arda Güler değil, tabii ki Real Madrid'deki bütün oyuncularla özel teker teker haberler yayınlıyor. Böyle de bir şeyde dikkat çekmişler Defensa Central'da. Valverde bundan sonra Kroos'un yerine 11 diye böyle bir değişik bir cümleyle anlatmışlardı durumu. Bakalım, Arda Güler gene yedeklerde duracak herhalde bu sezonda. Birazcık öyle geliyor bana. Çünkü takım da doldu. Mbappe'nin gelmesi, Enderik'in gelmesi falan. Acayip bir kadro doluluğu da var. Bu nedenle işte Valverde ile değişiklik noktasında Arda Güler değerlendirilecek diye düşünüyorum. Peki Federico Valverde'den boşalan 15 numaralı forma numarası ise Arda Güler'in oldu. 12 numarayı giyen Kamavinga 6 numara, 8 giyen Tchouaméni de 14 numara ve Valeo ise 18 numaralı formayı giyecek. Arda Güler artık 15 numaralı formayı giyecek. Yeni transfer Mbappe de 9 numarayı giyecek. Tabii o belli zaten, Mbappe'nin 9 numarayı giyeceği. Ve formalar 11 Temmuz Perşembe günü satışa çıkacak. O bizi ilgilendirmiyor. İspanya'da satışa çıkacak. Yarın yani. Türkiye'de artık gelir, bir ara gelir Türkiye'ye.
Evet, Arda Güler haberinden sonra geçiyoruz. Fenerbahçeliler bir transferi bitirdi. Alen Sam Maxim'in transferi, Jose Mourinho'nun raporu da olsa transfer çalışmalarına başlayan Sarı Lacivertler bir süredir Suudi Arabistan ekibi Al Ahly'de forma giyen yıldız oyuncu Sam Maxim'i renklerine bağladı. Kimin haberi bu? Fabrizio Romano'nun haberi, İtalyan gazeteci. İtalya'nın Yağız Sabuncuoğlu şubesi gibi, daha belki de tam tersidir. Hani öyle bir benzetme yapayım. Bütün herkesin transfer haberleri onun elinden geçiyor bir şekilde, Fabrizio Romano'nun. İlk o duyurdu. Sonra Yağız Sabuncuoğlu da duyurdu haberi. Yakında resmi olarak da Türkiye'ye gelir ve San Maximian'la anlaşılır. Yani aslında çok iyi bir futbolcu ama benim her zaman için şöyle şüphelerim var. Suudi Arabistan'a giden futbolcular öyle, yani yüksek performans beklemeyin. Suudi Arabistan'da çünkü gerçekten Türkiye'nin de altında bir futbol oynanıyor orada. Gerçekten kötü bir futbol var. Ve bu futbola alışan oyuncu da yani olmuyor, tutmuyor. Bakın Abubakar'ı gördünüz ki Talisca transferi falan da düşünüyordu Beşiktaş. Yani olmaz. Kesinlikle olmaz. Ronaldo kaç gol atmıştı işte, Suudi Arabistan'a gitti. 39 gol attı bu sezon. Yanlış hatırlamıyorsam işte hem kupa mücadelesi hem lig mücadelesi. Euro 2024'te atamadı yani. Hiçbir tane bile gol atamadı. Yani giremedi de, yani o fizik gücüne ulaşamadı da Cristiano Ronaldo. O nedenle ben Suudi Arabistan'dan transferlere birazcık böyle bir ön yargılı davranıyorum ama tabii iyi transfer de çıkabilir. Peki sonra Fenerbahçe'den resmi teklif diyor. Bugün her yerde çıktı bu haber. Ren'deki milli yıldız. Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin 21 yaşındaki milli golcü Bertu Yıldırım için Ren'e resmi teklifte bulunduğu iddia edildi. Batshuayi gitti biliyorsunuz ki, bir de bir yabancı kısıtlaması var bu sezon, 12'ye düşecek. Ama o işte TFF seçime falan gidiyor. Onu tekrar 14'e yükseltme ihtimalleri var ki şu anki TFF Başkanı kazanamazsa seçimi, Mehmet Büyükekşi, bence yabancı sınırı gerçekten yükseltilir. O yüzden ona göre de bir plan yapıyorlar ama ne olur ne olmaz deyip de bir Türk forvet, yani Fenerbahçe bunu bitirebilir. Normalde ben genç oyuncularımızın hemen Avrupa'ya gitmesi taraftarıyım. Ama Avrupa'daki genç oyuncular Türkiye'yi tercih ederse de böyle bir şaşırıyorum ama Bertu Yıldırım noktasında şöyle bir detay var. Jose Mourinho'lu bir Fenerbahçe'ye gelecek. Burada bir sene 2 sene geçirmesi onun kârına olur diye düşünüyorum. Tabii şu anda tersine bir düzen oluyor benim anlattıklarıma karşı. Ama Jose Mourinho etkisi var. Jose Mourinho ile çalışacak. Evrende mi Mourinho ile mi? Mourinho'yu tercih ederim tabii ki, her zamanki gibi. Fenerbahçe yerli golcü için Bertu Yıldırım'da karar aldı. Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı gelişmeye göre Fenerbahçe transfer için hem Bertu Yıldırım hem de kulübün Ren'e resmi temasta bulundu. Ne kadar istiyorlarmış? 5.4 milyon euro ödemişler Bertu Yıldırım için. Ren şu an Fener'in teklifi belli değil. Yakında çıkar ama muhtemelen bunun çok üstünde isteyecekler. 5.4 milyon euronun çok üstünde isteyecekler. 15 milyon civarı diye düşünüyorum. O yüzden Fenerbahçe bu noktada kiralama durumuna gidebilir Bertu için. Bu arada bundan sonra Bertu Yıldırım'la da ilgili gelişmeleri aynı Arda Güler gibi anlatmaya devam edeceğim. Çünkü iyi bir futbolcu. Milli takıma neden alınmadığı konusunda gerçekten şaşkınım ki forvetsiz oynadık. Bir forvet olsaydı her şey çok daha farklı olurdu. Onu daha önce de söylemiştim. Galatasaray'a geçmeden önce Mahmut Arslan hoş geldin. Kaç numara? 15 numaralı forma oldu. 15 numarada oynayacak. Bu da onu aşağı yukarı orta sahalarda falan oynatacak diye böyle bir şey alabilirsin buradan. Mesaj alabilirsin. Genelde o numaralar oralarda oynuyor. Barış Alper'e teklif yağıyor. Bugün bir teklif daha geldi Barış Alper'e. Hemen aktaralım. Arsenal, Liverpool, Newcastle United, Manchester United, Bournemouth ve Brighton. Bunlar Galatasaray'a temas kuran takımlar. Barış Alper Yılmaz için 26 milyon euro ile 30 milyon euro arasında teklifler veriyorlar Barış Alper Yılmaz'a. Ama Galatasaray tabii ki biraz daha yükseltmek istiyor. Aslında bunun bir nedeni de Nikola Zaniolo'dan Galatasaray'ın kar edememesi, ona bir yatırım yapması, o yatırım biraz elde patladı gibi.
O yüzden o açığı da kapatmak istiyor Galatasaray. Zaniolo'dan ettiği zararı. O yüzden Barış Alper Yılmaz da çıtayı yükseltebildiği kadar yükseltecek. Ama bugün İngiliz basınında yer alan bir haberde bir kulüp daha devreye girdi. Aston Villa gene Nikola Zaniolo'dan sonra Barış Alper Yılmaz'ı da istiyor Aston Villa. Yani şöyle diyeyim, iki kulübün yöneticileri Zaniolo transferinden dolayı birbirlerini tanıyorlar yakından. O yüzden anlaşmaları daha kolay olan iki kulüp. Yani tabii ki Manchester United çıktı, ben 50 milyon euro veriyorum dedi. Burada kimsenin borusu ötmez o dakikadan sonra ama şu an eşit şartlarda Aston Villa avantajlı. Bir de Zaniolo mevzusu var. O yüzden de Barış Alper, eğer ki Aston Villa peşine düşerse Aston Villa'ya transfer olabilir ve 35 ile 40 milyon euro arasında bir rakama da gidebilir ki bu sefer kiralama falan yapılmaz. Direkt transfer olur. Çünkü Euro 2024'te Barış Alper inanılmaz bir şekilde performans gösterip kendini kanıtladı. Bu arada şu anda 29 kişi var. Lütfen beğen butonuna, like butonuna basarsanız çok sevinirim. Yayını biraz daha yükseltmek için tek bir like ihtiyacım var. Teşekkürler şimdiden. Galatasaray masaya oturacak. Evet, şimdi bugünün özel haberi bu. Galatasaray'la ilgilendiriyor. Scott McTominay, tabii tanıyorsunuzdur. Galatasaray Scott McTominay ile ilgileniyor. Onunla ilgili Manchester United'la masaya oturmaya hazırlanıyor. Bugün bu haberi şu anda Galatasaray'ın Avusturya kampında olan bir gazeteci tanıdığımdan öğrendim. Orada şu anda kesin olarak McTominay konuşuluyor. McTominay transferi konuşuluyor. Ve hani Bukayo Saka, Wan-Bissaka transferi olmadı biliyorsunuz ki. Bukayo Saka transferi olmaz, o başka bir noktada. Wan-Bissaka transferi olmadı ama bu sefer de işte McTominay için devreye girilecek. 20 milyon euro talep etmiş Manchester United McTominay için. Ama Galatasaray tabii ki Dursun Özbek bunda birazcık indirime gitmeye çalışacak. Yani Barış Alper Yılmaz'ın transferi tamamlanırsa 35 milyon euro, 40 milyon euro civarında bir rakama tamamlanırsa 20 milyon euro Scott McTominay'e verilebilir. Galatasaray'da bu transferi böyle bitirebilir ama Galatasaray'ın bir gelir kapısı daha var. Bu sene Puma ile anlaştılar. Puma ile bir sözleşme yaptılar. Aslında Erden Timur'un sözleşmesi bu. Erden Timur her şeyini hazırladı. Sadece resmi imzalar atıldı. Onu Dursun Özbek attı. Şöyle bir şey, bunu tekrar hatırlatayım Galatasaraylı izleyenlerime. 1 milyon forma satılırsa bu sezon, Puma ile yaptılar anlaşmayı. 1 milyon forma satılırsa Galatasaray'ın kasasına tam 50 milyon euro para girecek. Bu da büyük bir böyle bir kasa rahatlığı sağlayacak Galatasaray'a. O yüzden bu transfer olabilir. Galatasaray'ın hedefleri bu noktada. Gelecek paraları da düşünüyorlar tabii ki. O yüzden Scott McTominay Manchester United'ın bırakması durumunda Galatasaray'la anlaşır ve bu sezon Galatasaray'da oynar. Onun dışında giden oyuncularla ilgili dün ben bir yayın yaptım. Dünkü yayında da söyledim gidecekleri, kalacakları. Şu anda şöyle bir şey var. Son izlenimlerime göre Wilfried Zaha inanılmaz bir performans gösteriyormuş kampta. Erkenden antrenmana başlamış. Antrenmandaki performansları iyiymiş. Fizik olarak çok iyi gelmiş. Icardi de aynı şekilde fizik olarak çok iyi gelmiş. Yani bir psikolojik bir problemi var. Ailevi bir problemi. Onun dışında tamamen fizik kondisyonu yerinde gelmiş. Wilfried Zaha şaşırtmış herkesi. Onu söyleyeyim. Bir Zaha satışı söz konusuydu ama Zaha'nın satışı durabilir. Artık Zaha Galatasaray'da kalabilir bir sezon daha. Hakim Ziyech de zaten kalacağı söyleniyor. Hakim Ziyech'e gerçekten çok iyi bir rakamda teklif gelmesi lazım ki Galatasaray bıraksın. Onun dışında Galatasaray'da durumlar bu. Zaten çok bir transfer olmayacak Galatasaray'da. Giden oyuncu daha fazla olacak. Ama işte böyle kilit 3 transfer, 4 transfer yabancı kontenjanına göre onlar yapılacak. Kilit isimler olacak. Bu sezon daha ayaklarını yere basarak gidiyor Galatasaray. Geçtiğimiz sezon gibi değil. Peki Beşiktaş'a geçmeden önce Önder Erdoğan hoş geldin. 15 Oğuzhan kimse yok lan. Evet bugün çok daha az kişi izliyor herhalde. Demek ki herkesin işi var. Şu anda da Fener'in maçı var açıkçası. Onu da izliyor olabilirler Fenerbahçeli dostlar. Onun dışında birazdan da İngiltere-Hollanda maçı başlayacak.
O yüzden bugün böyle maç dolu bir gece. Maç dolu gecelerde benim yayınlarım canlı yayın az izleniyor ama beni seven arkadaşlarım, izleyenlerim biliyorum. Her şey bittikten sonra gece veya sabah yayını sonradan izliyorlar. Ben de ona göre yayının altına da güncel bilgileri o yüzden yani her yayının sonradan izlendiği için güncel bilgileri de yayınların altına not olarak düşüyorum. Sonradan ekliyorum Önder. O yüzden hiç sıkıntı etme. Az kişi de olsak fark etmez sonradan izlerler. Evet geçiyorum bir ders aslında bütün takımlara, bütün 3 büyüklere, 4 büyüklere hatta Süper Lig'deki bütün takımlarımıza ders niteliğinde bir haber var. Kimden bu haber? Beşiktaş'tan bu haber. Tyler Boyd. Biliyorsunuz ki Tyler Boyd işte Beşiktaş'a 2022'de geldi yanlış hatırlamıyorsam. Çok da bir şey yapmadı yani. 1-2 gol falan attı diye hatırlıyorum ben. Tyler Boyd'un. Öyle oyunları da acayip falan değildi. 2 milyon euro gibi bir rakama anlaşılmıştı. İşte orada bir maaşında bir şeyler oldu. Tyler Boyd'un sözleşmesi feshedildi falan. Bugün dosya kapandı diye Beşiktaş kamuoyu aydınlatma platformuna bir bildiri yayınladı. Ben de dosya kapandı deyince ne oldu FIFA Beşiktaş haklı buldu falan zannettim de değil, tam tersiymiş. Tyler Boyd'a ödenmiş parası. Beşiktaş şöyle bir açıklama yaptı. 12 Mart 2024 tarihinde tarafımızda tebliğ edilen FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararına göre şirketimizle kontratı 4 Kasım 2022 tarihinde feshedilmiş olan profesyonel alt takım oyuncusu Tyler Boyd'a fesih tazminatının ödenmesine ilişkin hukuki süreç tamamlanmış olup ve hala Beşiktaş haklı çıktı zannediyorum bu noktaya kadar. Oyuncuya anılan 956 bin euro fesih tazminatı ve 81.525 euro faiz olmak üzere toplam 1 milyon 37.525.56 euro ödenmiş ve dosya kapanmıştır. 1 milyon 37 bin 1 milyon euro de 1 milyon euro para gitti. Çöpe gitti. Tyler Boyd'a da zaten vermişlerdir maaşını. 2 milyon civarı falan da maaş aldığını düşünsek 3 milyon euro çöpe gitti. Aslında bütün takımların kulağına küpe olması gereken bir haber. İşte böyle sadece transfer yapmak için transfer. İşte taraftar transfer diyor sosyal medyada, haydi Kartal transfer yok mu? Yönetim istifa. Tamam hadi acil kim var? Şu mu? Tyler Boyd mu? Tamam abi indirin uçağı. Yani transfer yapmak için transfer böyle bugüne kadar bizim özellikle 3 büyüklerimizin, Trabzonspor'un da borcu var ama daha Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a göre daha mütevazi bir borç. O yüzden onu ayırdım, Trabzonspor'u. 3 büyüklerin bu kadar çok borçlanmasının altında sadece boşa yapılan transferler var. Boşu boşuna transfer. O kadar çok yani bir liste. Bir gün bir yayın yapayım ben. Son 10 yılda Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın bomboş yaptığı transferleri böyle sadece oyuncuların ismini okusam 40 dakika falan sürer. Belki daha fazla sürer. Sadece oyuncuların ismini okusam ne yaptıklarına değil yani. O yüzden biz kulüplerimizin böyle bir şeyi var. Yani böyle sırf taraftarın gazını almak için bir uçak indirme operasyonları. Bunlar eninde sonunda bir de haksız tamam 81 bin euro tamam 1 milyon euro da Beşiktaş'a bir şey değil ama ona 1 milyon buna 1 milyon şuna 1 milyon sen bir bakmışsın aslında boşu boşuna 1,5-2 yılda tamamen boşa giden belki 15 milyon euro para var. 15 milyon euroyu bugün Trink diye bir bonservisini verip iyi bir futbolcu alabiliyorsun. Yani öyle 1 milyon diye bakmamak lazım. Yani çok büyük topladığın zaman kulüpler için de çok büyük paralara geliyor. O yüzden aklı başında iyi yönetimler. Aklı başında iyi yönetimler. Yoksa 20 sene sonra işte bir tane Katarlı gelecek, Fenerbahçe'yi alacak, bir tane Dubai'li gelecek, Galatasaray'ı alacak, bir tane de Rus gelir, işte Beşiktaş'ı alır atıyorum. Takımların bu geçmişten gelen o kurum birlik mücadelesi, o kurumsal yapısı, o divan başkanlığı vesaire biter. Tamamen o dernek yapısı biter ve tamamen şirkete döner. Şirkete dönünce de öyle taraftarın gönlüne falan bakılmaz. Şirket karları düşünülür. O yüzden de ben bu noktada takımların artık daha dikkatli, daha mantıklı, aklı selim transferler yapması gerektiğini söylüyorum. Umarım da buradan birileri de beni duyar. Evet, bugünkü haberlerimizde bu kadardı. Mustafa Tura, selamlar. Geç kaldım yine kusura bakma dostum.
Mustafa Turas, gündüz seninle konuştuk. Ben sana saati söyledim. Orada yazdım 21.15 dedim. Hatta 5 dakikada falan bir geç başladık. Ama olsun yani sonuçta herkesin işi var. Ben de yayın saatlerimi uyduramıyorum. Çünkü kendim de başka bir kurumda çalıştığım için işte oradan işten eve gel falan vesaire durumlar var. Çok da sabah da erken başlıyorum açıkçası diğer çalıştığım kurumda mesai. O yüzden bu yayın saatlerimiz belli olmuyor yani. Bazen erken bitiyor, bazen geç bitiyor. Bazen insanın başka bir işi çıkabiliyor gün içerisinde. O yüzden böyle bir saatler dengesiz. Yani benim komple bu saatleri oturtmam için hani her gün atıyorum ki 8'de ben yayındayım. Bunun için benim tamamen YouTube'la geçiniyor falan olmam lazım. Başka hiçbir iş yapmamış olmam lazım. O da şu anki şartlarda gerçekten mümkün değil. Ama belki bir gün olabilir yani. Ben kendimi emeklilik için 2032'ye ayarladım. Euro 2024'e Euro 2032'ye. O yüzden o zamana kadar bir şekilde böyle idare edeceğiz ama ben YouTube'u falan bırakmam. O zamana kadar sürekli olarak buralarda oluruz. Yayınlarımızı yaparız. Arkadaşlarımız var. Benim meslek büyüklerim de var açıkçası. Bana fikirler veren, haberler veren. Ama evet bu yaz böyle idare edeceğiz artık. Gerçekten bu yaz böyle idare edeceğiz. Zaten yazın çok da haber de yok. Yani transfer haberleri falan var ama yani transfer haberlerinin de inanın arkadaşlar birçoğu asparagas. Bak bu Scott McTominay haberi var Galatasaray'ın mesela. Bunun yanında var ya belki 20 tane Galatasaray'ın transfer haberi var. Hepsi asparagas. Zaten kulüpler de artık söylemiyorlar transfer haberlerini. Yani içeriden çıt çıkmıyor gerçekten. Ve bu piyasayı yani transfer piyasasını etkiliyor içeriden çıkan haberler. Bir haber oluyor bir anda işte 1 milyon anlaşacakları adam bir anda 2,5 milyon euro falan oluyor. Kulüpler de haklı bu noktada. O yüzden son ana kadar şey yapamıyorsun. Bu transfer haberleri artık son ana kadar belli olmuyor. Yani kulüplerin yöneticileri bu noktada akıllandılar öyle diyebilirim. Ve ser verip sır vermiyorlar yani. Yağız'dan haber var mı? Yağız'dan haber var. Bertu Yıldırım haberi var Yağız'dan. Onu verdik. Bir de neyi verdik? Bugün neyi verdik Bertu Yıldırım'la beraber? Scott McTominay onun değildi. Maximilian haberi de galiba onundu. Evet. Sam Maximilian haberi de şeyden. O kadar emin konuşma. Yarın ne olacağını bilemezsin. Ne için söyledin Önder? Anlayamadım. Bertu Yıldırım çok merak ediyorum açıkçası. Yani şu anda tam net bir şey yok Bertu Yıldırım'la ilgili. Ama inan bir iki güne kokusu çıkar o işin. Neler olur neler bitiyor. 2032'de yani insan bir şekilde defterini koymalı. Tabii ki yarın ne olacağını bilmiyoruz. Ama işte yaşam da bir şekilde devam ediyor. Hedeflerimize ulaşmak için. 2032 planları tabii yani insan bir hayali bir plan. Tabii ki öyle şey yapamazsın da herkesin bir planı var. Yani sonuçta ben ara sıra E-Devlet'ten açıp bakıyorum. Emekliliğime ne kadar var? O kadar uzun bir yıl ki daha o kadar yaşamadım yani. Belki de çok uzun yıllar var. O yüzden küçük küçük planlar yapmak iyidir yani. Ben herkese öneriyorum. En azından bir hedef oluyor insanın. Bir şey oluyor. Bir motivasyon oluyor. Motivasyon kaynağı. Hedefler iyidir. Yağız'dan al haberi. Yağız artık transfer haberi vermeyeceğim dedi. Üstüne 5 tane transfer haberi verdi. Kim onu değiştirdi, ikna etti bilmiyorum ama o kararından döndü. Yağız haberlere devam. Ve Fabrizio Romano da aynı şekilde haberlere devam. O zaten acayip bu 1-2 gün içerisinde çok önemli bir transfer olacak dedi. Ama ne ülke söyledi ne futbolcu dedi bilmiyorum. O biliyordur kesin. Evet ben bu Yağız'la bir bağlantı kurayım. Aslında benim bir iki arkadaşım var direkt onunla bağlantı ama ben direkt hiç kendisiyle bağlantı kurmadım. Benim tanıdığım mesela Emre Tilev'dir, Onni Kazinyan'dır. Böyle isimleri ben Cihan Dişli var onu tanırım. Bunlarla şey yapıyorum. Nevzat Dindar'ı tanırım. Nevzat Dindar'la konuşuruz ederiz. Zaten Instagram'dan takip edenler bilir. Beraber maç izliyoruz. Öyle yani. Öyle isimleri tanıyorum. Böyle birkaç isim ama Yağız'ı tanımıyorum. Yağız'la da umarım tanışırız bir gün. Pek maçlara gelmiyor. Biz maçlara gidiyoruz. Basın tribünündeyiz hep.
Ama o gelmiyor maçlara. Öyle. Peki. Cihan Dişli mi? Cihan'ı her sabah dinliyorum ya. Emre Tilev'le beraber. Acayip bazen Emre Tilev sinirleniyor. Aynen. Sinirleniyor. Cihan Dişli hep böyle bir ortamı sakinleştirmek için orada bir böyle bir papatya çayı etkisi yaratıyor. Ama Emre Tilev'de gerçekten ya inanılmaz insanlar var. Bilmiyorum her sabah dinliyor musun? Ya neler katılıyor? Yani konuklar alıyor. Konuklardan o spor yorumcusu konuklardan bahsetmiyorum. Normal halktan telefonlar alıyor. Neler neler diyorlar. Ben gerçekten yani iyi peygamber sabrı var adamda. İyi dayanıyor yani. Ben olsam böyle küfürü basardım bazı insanlara. Çünkü inanılmaz haksızlık yapıyorlar onlar. Ki bunu ben zaten Emre Tilev'in kendisine de söyledim. Tamam, o da dedi ki olabiliyor böyle şeyler. Artık diyor biz alıştık. Tabii benim doğduğum sene Emre Tilev mesleğe başlamış. 33 yıl. 33 yıldır da adam mesleğin içerisinde yapmadığı iş yok. Ben onu ilk ne zaman tanıdım? Formula 1 2005 yılında ilk defa Türkiye'ye gelmişti ve Emre Tilev sunmuştu. Cuma günü antrenman turlarını yani o haftayı daha doğrusu o dönem bütün Formula 1 yarışlarını o sunuyordu. Evet Tilev şu an İzmir'de hatta. Şu an İstanbul'da değil orada İzmir'de. Oradan yapıyor yayınları. İlk defa ben orada tanımıştım Emre Tilev'i. O Formula 1'i sunduğunda tabii ondan sonra da hep hayatımızın bir parçası ki unutamadığım onun repliği vardır. Biri Q golü, biri de David De Souza'nın Chelsea'ye attığı gol. O iki ses yani onun sesini dinleyin yani. O iki golü Emre Tilev'in sesidir. Gerçekten o iki golü zaten tüyleri diken diken eder. David De Souza'nın golü ve Eric Kivell'ın golü. Bir de zaten Emre Tilev'in o ses tonu ve o anki aykırışı daha da böyle o tüyleri daha da diken diken ediyor. Acayip ama artık belirli nedenlerden dolayı ona maç vermiyorlar. Orası boş verin. Orası kendi daha iyi biliyor zaten. Zaman zaman da kendi anlatıyor. Sabahları Radyo Gol'ü dinleyin vaktiniz varsa. Evet son bir beğeni alalım ve yayını bitirelim. Zaten maç da başlayacak. Herkes maçı izlemeye gidecek. Hepinize teşekkür ediyorum. Beni izlediniz, dinlediniz. Gözünüze kulağınıza sağlık. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.